Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi 2021 yılının bence en iyi olan 5 telefonuna yakından bakacağız. Dostlar bildiğiniz gibi ülkemizde telefon fiyatları maalesef çok değişken ve bu değişkenlik genelde de yukarı doğru seyrettiği için her ay 3000 TL altında 3000-4000 TL aralığında 4000-5000 bandında gibi pek çok farklı telefon listesi yayınlıyorum. Bu kez fiyat aralıklarına göre değil, gerçekten 2021 yılına gerek kamera tarafında getirdiği yeniliklerle gerekse ekran, batarya gibi özellikleriyle öne çıkan veya fiyat performans oranıyla damga vuran cihazlardan seçmeye çalıştım. Bu listemizde flagship yani amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz 15-20 bin TL bandının da üstünde olan telefonlar da var. 4000-5000 aralığında daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz telefonlar da bulunuyor. Ve bu listedeki 5 cihazın neden 2021'in en iyi telefonları olduğuna da cihazları anlatırken değineceğim. İsterseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan listemizin ilk cihazıyla başlayalım. Şimdi ilk cihazımıza başladığımızda çıktığı günden yaklaşık 3 ay öncesine kadar fiyat performans dengesi açısından çok iyi bir cihaz olan Redmi Note 10 Pro'yu görüyoruz. Dostlar bu telefon özellikle ekran, kamera ve batarya üçlemesiyle öne çıkan bir cihaz diyebilirim. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Redmi Note 10 Pro depolama alanı olarak yalnızca 128 GB'lık depolama alanıyla geliyor ve bizlere 6 ve 8 GB'lık iki farklı konfigürasyonun sunulduğunu belirtelim. Kamera kısmında arka tarafta dörtlü kamera paketi bizleri karşılıyor. Ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim ve son olarak 4. kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca AIS desteğimiz de cihazımızda mevcut, ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te AIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında 1080p 30 FPS'te AIS desteğiyle videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor. Şimdi hızlıca ikinci cihazımıza geçersek, burada Xiaomi'nin alt markası Poco'nun bu senenin çok net bir şekilde fiyat performans şampiyonu olan Poco X3 Pro modelini görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda incelemesi, uzun kullanım testleri ve karşılaştırma videoları olduğu için detaya girmeden hızlıca en öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındıran, fiyatına göre güzel, akıcı çalışan bir ekranla geliyor. Donanım kısmında ise Snapdragon 860 işlemcisi bizleri karşılarken RAM seçeneği olarak da 6 ve 8 GB'lık, depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor. Kamera kısmında da arka tarafta dörtlü bir kamera sistemiyle gelen Poco X3 Pro ana kamerasında 48 megapiksel f1.79 değerinde bir kamerayı barındırırken ikinci kamerada da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kamerada 2'şer megapiksellik makro ve derinlik algılama kameraları. Kamera performansı olarak da fiyatına oranla yeterli bir performansı bize verebiliyor. Ön kısımda da 20 megapiksel f2.2 diyaframlı HDR destekli bir kameraya yer verilmiş. Video performansı konusunda da arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla da Full HD 30 FPS'te AIS desteğiyle yani dijital görüntü sabitleyicisiyle videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında da Poco X3 Pro'da 5160 mAh ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Stereo hoparlörlere de sahip olan cihazımızın IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı korunduğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 3 ay öncesinde 3500 bandında bulunabilen Poco X3 Pro maalesef şu anda dolar kurundaki yükselişle beraber 4500 TL bandına kadar çıkmış durumda. Ama halen 2021 yılında alınabilecek
en iyi fiyat performans cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 3. cihazımıza geçtiğimizde aslında 2020 yılında çıkan fakat ülkemize 2021'de giriş yapan, uzunca bir süredir de 5000 TL bandının en iyi cihazı olan Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Donanımdan hızlıca kameraya geçersek ana kameramız ve ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde oldukça başarılı kameralarla gelirken 3. kamerada da 8 megapiksel f2.4 diyaframlı bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz telefoto lensi bizlere sunulmuş. Bu lensle birlikte de 3x optik zoom yapma imkanını bizlere sağlıyor. Video çekim noktasında da arka kamerayla 4K 60 FPS'te OIS destekli güzel çekimler yapabiliyoruz. Android 14'e kadar güncelleme alacak S20 FE'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörler de bulunuyor. Bunun yanında IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilen S20 FE'nin şu anki en düşük fiyatı 6500 TL bantlarında. Yine bu fiyatıyla alınabilecek en mantıklı cihaz diyebilirim. Listemizin 4. sırasında artık üst segmentten amiral gemisi bir cihazdan bahsedeceğim. Burada bence Android tarafındaki çoğu yönüyle en başarılı cihaz olan OnePlus 9 Pro'ya gelin yakından bakalım. İlk olarak ekran kısmından başlarsak 6.7 inçlik AMOLED panele sahip olan 2K'nın da üstünde bir çözünürlükle gelen 120 Hz tazeleme hızı ve HDR10 Plus 10 bit renk derinliği gibi bir ekranda bulunabilecek en üst düzey özellikleri bizlere sunan mükemmel bir ekranla geliyor. Tasarım yapısı olarak da OnePlus 9 Pro diğer Android modellere benzemeyen oldukça özgün bir tasarım yapısıyla geliyor. Kamera noktasında da arka kameramızda 48 megapiksellik Sony IMX789 sensörüne yer verilmiş. Bu sensör 7 elementli lensi bünyesinde barındırıyor. Fotoğraflarda renkler çok doğru bir şekilde önümüze çıkarken detaylarda da kayıp yaşamadığımız çok başarılı bir ana kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. İkinci kamerada da 50 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kamerayı görürken 3. kameramızda 8 megapiksel telefoto lensi ve son olarak 4. kamerada 2 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası. Hızlıca ön kameraya baktığımızda burada 16 megapiksel Sony IMX471 sensörüne yer verilmiş. Video çekim noktasında da 4K'da 120 kare desteğini bizlere sunabilirken 8K'da da 30 karede çekimler yapabiliyoruz. Fakat OIS desteğimiz yalnızca 4K videolarda çalışıyor. Zaten 8K video çekiminde şu an için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yazılım kısmında da Android 11 ve arayüz olarak da OxygenOS 11 arayüzü ile gelen OnePlus 9 Pro'da 4500 mAh'lik bir batarya ve 65 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Buna ek olarak 50 Watt'lık kablosuz şarj desteğinin de cihazımızda olduğunu söyleyeyim. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilerde OnePlus 9 Pro'da bulunuyor. İşlemci tarafında da Snapdragon 888 ve buna eşlik eden RAM miktarımız da 8 ve 12 GB olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası OnePlus 9 Pro'nun genel paketine baktığımızda Android ekosistemindeki en dengeli ve en dolu pakete sahip olan cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yazılım deneyimi olarak da stabilite ve performans açısından iOS'e en yakın ve en memnun kalacağınız arayüzün OnePlus 9 Pro'nun OxygenOS arayüzü olduğunu da belirteyim. Fakat fiyat olarak gerçekten çok üst seviyede. Dolar kuru ve vergileri de kattığımızda şu anda 15.000 TL bandında bir fiyatının olduğunu söyleyeyim. Şimdi listemizin son sırasına geldiğimizde 2021 yılının net şekilde hem performansıyla hem kamera, batarya ve malzeme kalitesi, bunun yanında yazılımıyla da en başarılı cihazına yani iPhone 13 Pro Max'e gelin birlikte bakalım. iPhone 13 Pro Max'te diğer rakiplerinden farklı olarak OLED tabanlı bir panel kullanılmış. 6.7 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde ve Apple'ın Super Retina XDR olarak adlandırdığı ProMotion 120 Hz tazeleme hızıyla birlikte hem verimlilik açısından hem de akıcılık açısından müthiş bir ekran bizlere sunulmuş. Burada telefonu kullanırken yaptığımız işleme göre ekran tazeleme hızını 10 Hz'e kadar düşürüp 120 Hz'e kadar çıkartabiliyor. Bu sayede batarya tüketimine de oldukça katkı sağladığını söyleyebilirim. İşlemci tarafında da şu anda en güçlü mobil işlemci olan Apple'ın A15 Bionic işlemcisi bizleri karşılıyor. Depolama alanı olarak da 128 GB'dan 1 TB'a kadar depolama seçenekleri mevcut. Malzeme kalitesi noktasında da iPhone 13 Pro Max'in kasası paslanmaz çelik bir yapıya sahipken arka
kapağında da seramik shield olarak adlandırılan gayet dayanıklı bir cam yüzey kullanılmış. Kamera noktasında da arka tarafta üçlü kamera sistemini ve lidar sensörünü görüyoruz ve burada bir önceki nesile göre kamera lensleri çok daha büyümüş bir durumda. Bu da özellikle bir video fotoğraf çekerken ışığı çok daha iyi bir şekilde alacağından daha başarılı görüntüler elde edebileceğimizi söyleyebilirim. Arka taraftaki 3 kameramızın da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyeyim. Kameraların detaylarını da ekranda görüyorsunuz. Burada ana kameramızdaki en önemli nokta sensör shift OIS desteğinin bulunması. Yani sensör bazlı bir OIS desteğinden bahsediyoruz. Bu da özellikle yürürken veya tripoda bağlı olmadan yaptığımız çekimlerde titremeleri çok daha minimum seviyeye indirerek daha sinematik, profesyonel düzeyde videolar çekebilmemizi sağlıyor. Video çekim noktasında hem yeni gelmiş olan sinematik mod özelliğiyle hem de kameranın yetenekleri ve Neural Engine yapay zeka biriminin çok daha geliştirilmiş olmasıyla da iPhone 13 Pro Max şu anda piyasada bulunan pek çok yarı profesyonel kameradan da daha iyi sonuçlar veriyor. Batarya tarafında da iPhone 13 Pro Max'te 4352 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt hızlı şarj, 15 Watt'ta kablosuz şarj desteği bizlere sunuluyor. Ama kutu içeriğinden ne şarj aleti ne de kablosuz şarj standı çıkmıyor. Bunun yanında iPhone 13 Pro Max IP68 korumasıyla 6 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Buna ek olarak 5G desteğinin de cihazımızda olduğunu söyleyeyim. Güncelleme desteği olarak da en az 6-7 sene boyunca sorunsuz bir şekilde iOS güncellemelerini alacak. iPhone 13 Pro Max 18.000 TL'lik fiyatıyla duyurulmuştu fakat şu anda kurlardaki artıştan sonra en düşük fiyatı 23.000 TL'ye dayanmış durumda ve 1 TB'lık modeli almak isterseniz de 29.000 TL'lik bir bedel ödemeniz gerekiyor. Açıkçası bütçe ile ilgili bir sorununuz yoksa veya bir içerik üreticisiyseniz, işiniz teknoloji ise iPhone 13 Pro Max alınabilecek en iyi telefon fakat özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız bu cihaza gerçekten ihtiyacınız var mı? Bunu ciddi bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Evet dostlar, bu videoda 2021 yılının bence en iyi olan 5 telefonunu birlikte kısaca inceledik. Peki fiyatları kenara bıraktığımızda siz olsanız bu cihazlardan hangisini tercih ederdiniz? Veya sizin için 2021 yılındaki en iyi 5 telefon hangisi? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ve bana destek vermek için de videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.